Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda bu görmüş olduğunuz kılaç çanta yapımını sizlerle birlikte paylaşacağım. Kılacımız bu modeli timsah sırtı modeli deniyor. Kağıt iple de çok yakıştı. Sizler isterseniz pamuk makrome ipi, koton ipler veya polyester makrome iple de yapabilirsiniz. Yalnız sadece çok kalın ipler tercih etmeyin. Çünkü kalın, tok bir yapısı var modelin. Ben kılacımızın eninin de sizlere tekrar ölçüsünü vereyim. Eni 31 santim, yükseklik 20 santim. Toplamda 250 gram kağıt ip kullandım. Ben çantaya az kısmını fermuarladım ve içini de astar yaptım. Bakın bu şekilde kılacımızın içi. Sizler bu boylardan daha büyük veya daha küçük yapabilirsiniz. Bu şekilde kılacımızın görünüşü yakından. Videomuza geçmeden önce sizlere küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videolarımı beğenmeyi ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın lütfen. Şimdi çantamızın tarifine geçelim. Çantamızı örmek için ben saman rengi bir kağıt ip kullanacağım. Ve tığ numarası da 3 mm tığla çantayı öreceğiz. Modelimiz ve 3 ve katlar üzerinde oluşmakta. Ben 60 tane zincir çekeceğim. Eğer sizler daha küçük boylarda isterseniz 3'er 3'er azaltıp daha büyük boyda isterseniz 3'er 3'er artırarak zincir sayınızı ona göre belirlemeniz gerekiyor. Ben şimdi ipimi aldım ve burada 60 tane zincir çekeceğim. İlk birincisini kilit yaptım. Bunu zincirden saymayacağım. Ve buraya toplamda 60 tane zincir çekeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5 zincirimizi çekip gelelim. 60 tane zincirimi çektim. Şimdi burada son zincirden itibaren sayıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5. zincirin içine batıp buraya ikili trabzan yapacağız. Tığın üzerini bir kere doladım. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5. zincirimin içine batıp buraya bir tane ikili trabzan yapacağım. Önce ikisini bir çıkarttım ve tığımdaki kalan 2 ilmeğin ikisini çıkarttım. Bu şekilde ikili trabzan yaptık. Aynı zamanda bu zincirimiz de bizim bir ikili trabzan kabul edeceğiz. Ve şimdi tekrar tığın üzerine bir kere doladım. Hemen yanındaki zincirin içine batıp tekrar bir tane daha ikili trabzan yapacağım. Önce ikisini ve sonra tığımdaki 2 ilmeğin ikisini çıkarttım. Tekrar tığın üzerine doladım. Bir sonraki zincirin içine batıp tekrar bir tane daha ikili trabzan yaptım. Burada her bir zincirin içine batıp tığın üzerine bir kere dolayacağız. Her bir zincirin içine batıp bu şekilde trabzanlarımızı oluşturacağız. Bu şekilde trabzanlarımızı oluşturarak sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Son zincirim kaldı. Son zincirimin içine de trabzanımı yapacağım. Son zincirimin içine batıp buraya bir tane ikili trabzan yaptım. Bu şekilde tüm zincirlerimizin içine trabzanlarımızı oluşturduk. Şimdi dönüş için yine aynı son zincirimin içine bir tane daha ikili trabzan yapacağım. Yani bu birincisiydi ve şimdi tekrar aynı zincirin içine ikinci trabzanımı bu şekilde yaptım. Bunu dönüş için kullanacağız. Son zincirimiz burası. Bir sonraki batacağımız nokta, bakın şurada trabzan yaptığımızın tam dip noktasındaki ilmeğin içine batacağız.
Son zincirim benim burası. Hemen 2 tane buraya son zincir içine 2 tane trabzan yaptıktan sonra hemen bakın şuradaki trabzanın tam dip noktasındaki ilmeğin içine batacağım. Buraya son 2 tane yaptım trabzanımı, tığın üzerine doladım. Hemen bakın şuradaki trabzanın tam dip noktasındaki ilmeğin içine batıp ve örerken de şu kısa ipimi de tığın üzerine alıp arada bunu örerken içeride saklayacağım. Tekrar buraya bir tane daha ikili trabzan yaptım. Bu şekilde dönüşümüzü sağladık. Sadece son zincirin içine 2 tane trabzan yaptık ve ondan sonra hemen yanındaki trabzanın dip noktasına batıp tekrar trabzanlarımızı oluşturmaya devam edeceğiz. Tığın üzerine aldım. Bakın bir sonraki trabzanın dip noktasındaki yere batıp tekrar buraya trabzanlarımızı oluşturacağız. Tekrar tığın üzerine doladım. Bir sonraki trabzanın bakın şuradaki ilmeğin içine battım ve tekrar trabzanımı yaptım. Bu şekilde her bir trabzanın bu şekilde karşı buradaki trabzanları yaptıktan sonra karşı dönüş için yine aynı hizasındaki trabzanların dip noktasına batarak bu şekilde trabzanlarımızı oluşturacağız. Bu şekilde trabzanlarımızı oluşturarak tekrar sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna doğru geliyorum. Son 2 tane trabzanım kaldı. Buradaki batacağımız noktaları sizlere göstermek istiyorum. Şimdi burada bizim bakın trabzanımızın tekrar buraya dip noktasına batıp tekrar trabzan oluşturacağım. Ve bizim burada başlangıçta 4 tane zincir çektik ve 5. zincirin içine batıp trabzanlarımızı oluşturmaya başlamıştık. O yüzden bu zinciri de ben bir trabzan kabul ettiğimiz için 1. zincirin içine de batıp tekrar buraya bir tane daha trabzan oluşturacağım. Ve ondan sonra birleştirme kısmını yapacağız. Yani burada bizim şuradaki trabzanın dip noktasına batacağım ve daha sonra 4 tane zincirimin ilk 1. zincirin içine de batıp tekrar bir tane daha trabzan yapacağız. Trabzanımın dip noktasına batıp tekrar ikili trabzanımı yaptım ve şimdi 4 tane zincirimin ilk 1. zincirin içine batıp son trabzanımı da bu şekilde yaptım. Şimdi birleştirme kısmına geldik. Burada bizim 3 tane zincirimiz kaldı. 3. zincirin içine batıp buranın birleştirmesini yapacağız. Bakın şuradaki trabzanın tepesine değil, buradaki 3 tane zincirimiz var. 1, 2 ve 3. 3. zincirimin içine bu şekilde batıp ilmek kaydırma yapacağım. Üçüncü zincirin içine battım ve çıkarttığım ilmeği diğer ilmeğimin içinden bu şekilde çıkarttım ve ilmek kaydırma yaptım. Bu şekilde taban kısmını bitirdik. Şimdi model kısmına geçeceğiz. Şimdi burada 3 tane zincir çekeceğim. 1, 2 ve 3. Tığın üzerine doladım. Aynı zincirimin dip noktasına batıp tekrar buraya üçlü trabzan yapacağım. Bir kere tığın üzerine doladım. Önce birini çıkarttım. Sonra ikisini ve tekrar tığımdaki kalan 2 ilmeğin ikisini çıkarttım. Bu şekilde bir tane üçlü trabzan yaptım. Şimdi tekrar burada aralarda bir tane zincir çekeceğim. Bir tane zincirimi çektim. Tığın üzerine bir kere doladım. Ve burada battığım noktadan sonra saymaya başlıyorum. 1,
iki tane trabzan boşluğu atladım. Üçüncü trabzanın tepesine batıp buraya tekrar bir tane üçlü trabzan daha yapacağım. Yalnız tığın üzerine bir kere doladım. İlmeğimi çıkarttım. Bakın şimdi önce bir tanesini çıkartıyorum. Daha sonra ikisini ve tekrar tığımdaki kalan iki ilmeğin ikisini çıkarttım. Bu şekilde üçlü trabzan yaptım. Tığın üzerine bir kere doladım. Bakın burada aynı noktaya battığımız yerde arada zincir olmayacak. Şimdi tığın üzerine doladım. Yine aynı battığım noktaya tekrar yine battım ve buraya önce bir tane ilmeği çıkarttım. Sonra ikisini ve tekrar tığımdaki kalan iki ilmeğin ikisini çıkarttım. Aralarda bir tane zincir çekiyoruz. Bir tane zincir çektim. Tığın üzerine doladım. Şimdi tekrar bakın son battığım yer burası. Ondan sonra arada sayıyorum. 1 2 tane trabzan boşluğu atladım. Üçüncü trabzanın tepesine batıp buraya bir tane daha üçlü trabzan yapacağım. Önce birini, sonra ikisini ve tığımdaki kalan iki ilmeğin ikisini çıkarttım. Tekrar tığın üzerine doladım. Aynı battığım yere tekrar batıp önce bir ilmeği çıkarttım, sonra ikisini ve tığımdaki kalan iki ilmeği ikisini çıkarttım. Ve tekrar arada bir tane zincir çektim. Tığın üzerine bir kere doladım ve tekrar sayıyorum. 1 2 tane trabzan boşluğu atladım. Üçüncü trabzanın içine batıp buraya bir tane üçlü trabzan yapacağım. Önce birini, sonra ikisini ve tekrar iki ilmeğin ikisini çıkarttım. Tekrar tığın üzerine bir kere doladım. Aynı battığım noktaya ikinci üçlü trabzanı yapacağım. Trabzanı oluşturdum ve şimdi arada bir tane zincir, tekrar tığın üzerine doladım. Tekrar 1 2 ve 3. Üçüncü trabzanın tepesine batıp yine aynı şekilde buraya bir tane üçlü trabzan yaptım. Bu arada bir tane zincirim yok. Tekrar tığın üzerine doladım. Aynı boşluğa tekrar batıp bir tane daha üçlü trabzan yaptım. İki defa aynı noktaya iki defa battığımız yerde aralarda zincir olmayacak ve diğerlerinin arasında birer tane zincir çekip bu şekilde gösterdiğim gibi yaparak tekrar sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Bu şekilde V'lerimizi oluşturduk ve şimdi köşenin birleştirmesini yapacağız. Bizim burada aralarda ikişer tane boşluk bırakıp V'lerimizi oluşturduğumuz için şimdi yine aynı şekilde iki tane bizim sonda da boşluğumuz kalacak. Bakın şu şekilde iki tane trabzan boşluğumuz kalacak. Bu aralarda iki tane olduğu için yine en son yine iki tane boşluğumuz kalacak. Ve şimdi burada baştaki yaptığımız V ile bu sondaki V'yi birleştireceğiz. Burada arada bir tane zincir çekiyoruz. Yine bu aralarda bir tane zincirimiz olduğu için yine aynı şekilde bir tane zincir çektim. Ve başlangıçta bizim 3 tane zincir çekmiştik. Ve bu üçüncü zincirin içine batıp birleştirme yapacağım. 1, 2 ve 3. Üçüncü zincirin içine batıp ve bu şekilde ilmek kaydırma yaptım. Şimdi bu sırada yeni bir sıraya geçeceğiz ve burada model kısmını oluşturacağız. Burayı birleştirdikten sonra bir tane zincir çektim. Zincir çektikten sonra ilk yaptığımız V'nin tam orta boşluğuna batıp buraya bir tane sık iğne yaptım. Daha sonra sıra sonunda bu sık iğne ile birleştirme yapacağız. Şimdi model oluşturma kısmına geldik. Önceden size batacağımız noktaları paylaşım daha iyi anlaşılacaktır. Şimdi ilk yaptığımız V burası. Hemen yanındaki V'nin
Bakın şu şekilde önce sağdaki trabzana bu şekilde tığımı geçireceğim ve buraya 5 tane ikili trabzan oluşturacağız. Önce sağdakine batıyoruz. Daha sonra soldaki trabzana bu şekilde alttan yine batıp 5 tane de soldaki trabzana ikili trabzan oluşturacağız. Yani önce sağdakine, daha sonra soldaki trabzana batacağım. Şimdi birlikte yapalım. Tığın üzerine doladım bir kere ve hemen yanındaki ilk V'nin önce sağdaki trabzana bu şekilde tığımı battım ve bu noktaya şu şekilde elinizi tutarsanız daha kolay olur. Bakın. Ve buraya ikili trabzan oluşturacağım. Önce ikisini, daha sonra ikisini çıkarttım. Bir ve bu noktaya tam aynı trabzana 5 tane batıp ikili trabzan oluşturacağım. Birincisini yaptım. Şimdi ikincisini yapacağım. Önce ikisini, daha sonra ikisini çıkarttım ve buraya bir tane daha ikili trabzan yaptım. Bu yaptığımla birlikte 2 tane oldu. Tekrar tığın üzerine bir kere doladım. Ve yine aynı şekilde aynı battığım trabzana bu şekilde batıp 3. ikili trabzanımı oluşturdum. Tekrar aynı trabzana batıp 4. ikili trabzanımı yaptım. Son bir kere daha yapacağım. Ve 5. Bakın bu şekilde bu sağdaki trabzana 5 tane ikili trabzan yaptım. Ve şimdi burada bir tane zincir çektim. Bir tane zincir çektikten sonra şimdi diğer, bakın V şeklindeki bizim modelin sağdakine 5 tane ikili trabzan yaptık. Bir tane zincir çektim. Yine bakın şu şekilde soldaki trabzana bu şekilde tığımı batıp buraya da 5 tane de bu tarafa ikili trabzan yapacağım. Bir tane zincir çektik. Tığın üzerine bir kere doladım. Şu şekilde bakın soldaki trabzana bu şekilde alttan battım. Ve buraya 5 tane de buraya ikili trabzan yapacağım. 1, aynı trabzana tekrar batıyorum. 2, 3, tekrar yine aynı trabzana batıyorum. 4 ve tekrar yine son trabzanımı da bu şekilde oluşturdum ve 5 tane ikili trabzan yaptım. Bakın şimdi şu şekilde bakınca ilk modelimizi oluşturduk. Beş tane buraya da ikili trabzan yaptıktan sonra bakın şimdi yanındaki diğer V şeklinde modelimiz var. Bunun birinci trabzan değil, ikinci trabzanın tepesine batacağım. V'nin tam ikinci trabzanın tepesine bu şekilde batıp ve buraya bir tane sık iğne yaparak bu oluşturduğum modeli bu şekilde sabitledim. Bakın ilk modelimizi bu şekilde yaptık. Ve tekrar burayı bağladıktan sonra hemen yanındaki V şeklindeki oluşturduğumuz modele tekrar modelimizi oluşturacağız. Modeli yaptıktan sonra bakın buradaki ikinci V'ye sık iğne yaptık, birleştirdik ve bir sonraki V'nin içine önce sağdakine bu şekilde tığımı batıp buraya 5 tane ikili trabzan yapacağım. Daha sonra da ikinci soldaki trabzana da ikinci beşli trabzanımı oluşturacağım. Yani beşli dedim, 5 tane ikili trabzan oluşturacağız. Bu şekilde modelimizi yapacağız. Şimdi tekrar birlikte yapalım.
Tığın üzerine bir kere doladım. Şu şekilde önce sağdaki trabzana bu şekilde tığ alttan battım. Bakın şu şekilde tutarsanız daha kolay olur. Ve buraya 5 tane ikili trabzan yapacağım. 1 2 3 4 ve 5. Bakın ilk sağdakine 5 tane bu şekilde ikili trabzanımı yaptım. Ve şimdi bir tane zincir çekeceğim ve soldaki V'nin bu şekilde trabzana alttan batıp buraya da 5 tane ikili trabzan da buraya yapacağım. Ve şimdi burada bir tane zincir çektim. Tığın üzerine bir kere doladım. Ve diğer V'nin sol tekine batıp bu şekilde buraya da 5 tane de buraya ikili trabzan yapacağım. 1 2 3 4 ve 5. Bakın bu şekilde ikinci modelimizde oluşturduk. 5 tane buraya da ikili trabzan yaptıktan sonra bakın hemen yanındaki V'nin ikincisinin tepesine batıp burayı birleştireceğim. Hemen yanındaki V'nin ikinci trabzanın tepesine batıp ve buraya bir tane sık iğne yaparak birleştirdim. İkinci modelimizi bu şekilde oluşturduk. Ve tekrar burada hemen yanındaki V'nin önce sağdaki trabzana batacağım. 5 tane trabzanımı oluşturacağım ve sonra soldaki trabzana bu şekilde batıp yine 5 tane ikili trabzanımızı yapacağız. Tığın üzerine bir kere doladım. Ve hemen V'nin sağdakine batıp buraya 5 tane ikili trabzan yapacağım. 1 2 3 4 ve 5. Şimdi burada bir tane zincir çekiyorum. Tığın üzerine doladım. Bu defa soldaki trabzana batıp bu şekilde soldaki trabzana battım ve buraya 5 tane de buraya ikili trabzan yapacağım. 1 2 3 4 ve 5. Bakın bu şekilde üçüncü modelimizi de oluşturduk. 5 tane buraya soldaki trabzana 5 tane de ikili trabzan yaptıktan sonra hemen yanındaki V'nin ikinci trabzana bakın V bu şekilde ikinci trabzanın tepesine batıp buraya bir tane sık iğne yaparak modelimi
birleştirdim. Bu şekilde bakın 3 tane modelimizi yaptık ve tekrar bakın burada sık iğne yaparak burayı bağladıktan sonra modelimizi bağladık ve hemen tekrar tığın üzerine bir kere dolayarak hemen yanındaki V'nin önce sağdakine batıp 5 tane ikili trabzan yapacağız. Daha sonra bir tane zincir çekip soldaki trabzana da 5 tane de buraya ikili trabzan yapıp daha sonra bağlama noktamızda hemen yanındaki V'nin bir ikinci trabzanın tepesine batıp bu yaptığımız modeli buraya bağlayacağız. Sık iğne yaparak bağlayacağız. Bu şekilde gösterdiğim gibi modelimizi yaparak tekrar sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Bakın bu şekilde ilk sırayı yaptık. Modelimizi oluşturduk. Şimdi köşe kısmının son modelinde birlikte yapalım ve ardından birleştirme kısmını göstereceğim sizlere. Şimdi burada tığın üzerine doladım ve ilk sağdaki V'nin bakın trabzanıma bu şekilde batıp buraya tekrar 5 tane ikili trabzan yapacağım. 1 2 3 4 ve 5. Bir zincir, tekrar tığın üzerine bir kere doladım ve bu defa soldaki bu şekilde trabzana batıp tekrar bu noktaya 5 tane daha ikili trabzan yapacağım. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane yaptım. Şimdi ilk başta biz bir tane sık iğne yaptık ve ardından modelimizi oluşturmaya başlamıştık. O ilk yaptığımız bakın şuradaki sık iğnenin içine batıp buraya çıkarttığım ilmeği diğer ilmeğimin içinden bu şekilde çıkartıp ilmek kaydırma yaptım. Bakın bu şekilde köşenin birleştirmesini yaptık. Ve ilk sıramızda bu şekilde oluşturduk. Şimdi tekrar modelimizi yapacağız. Onun için önce altta yaptığımız V şeklindeki modellerimizi yapacağız. Ardından tekrar timsah sırtı modelini oluşturacağız. Öncelikle burada 3 tane sık iğne yapacağım. 1, 2 ve 3. Tığın üzerine bir kere doladım ve tekrar battığım noktaya ilmek kaydırma birleştirdiğim noktaya tekrar yine batıp şu şekilde buraya üçlü trabzan yapacağım. Önce birini, sonra ikisini ve tığımdaki kalan iki ilmeğin ikisini çıkarttım. Bu şekilde birinci V şeklinde modelimi oluşturdum. Şimdi bir tane zincir çektim. Aralarda bir zincir çekiyorduk. Şimdi bir sonraki batacağımız yer tığın üzerine doladım. Bakın burada yaptığımız modelin orta boşluğuna, ortasındaki boşluğa batacağım. Ve buraya tekrar bir tane daha üçlü trabzan yapacağım. Tekrar tığın üzerine doladım ve aynı boşluğa tekrar batıp ikinci üçlü trabzanımı bu şekilde oluşturdum. Yani V şeklinde modelimizi modelin orta kısmına oluşturduk. Şimdi tekrar aralarda bir zincir çekiyoruz ve bir sonraki batacağımız nokta bakın şurada iki modelin ortasındaki sık iğne yaparak birleştirdiğimiz kısma tam bakın şurada sık iğne yaptığımız noktaya tam ortasına batıp buraya V şeklinde modelimizi yapacağız. Yani burada iki model arasındaki birleştirme kısmına önce modelin ortasındaki yere batacağım. Buraya V şeklinde modelimi oluşturacağım. Ve iki modelin arasındaki bakın şuradaki tam birleşme kısmı var.
Şu şekilde kamerayı tam yakınlaştırayım. Şu şekilde bakın buradaki yere V şeklinde modelimizi yapacağız. Tekrar tığın üzerine bir kere doladım ve iki model arasındaki şuradaki sık iğnenin içine batıp tekrar buraya üçlü trabzanımı oluşturdum. Tekrar tığın üzerine doladım. Aynı noktaya tekrar yine batıp bu şekilde ikinci üçlü trabzanımı yaptım. Bakın bu şekilde V'lerimizi oluşturuyoruz. Tekrar bir zincir, tığın üzerine doladım. Bu defa modelin orta boşluğundaki yere batıp tekrar V'yi oluşturacağız. Aynı boşluğa tekrar ikinci üçlü trabzanımı yaptım. Aralarda bir zincir, tekrar tığın üzerine doladım. Şimdi iki model arasındaki şuradaki sık iğnenin içine batıp buraya V'yi oluşturacağım. Tığın üzerine doladım ve tam buradaki sık iğne boşluğuna batıp yine buraya V'yi yapacağız. Bakın bu şekilde V'lerimizi oluşturduk. Tekrar yine bir aralarda bir zincir çekerek modelin ortasındaki boşluğa batacağım. Tekrar V'yi oluşturacağız. Bir zincir çekip tekrar bakın şuradaki modelin ortasındaki sık iğne boşluğuna batıp tekrar V'lerimizi oluşturacağız. Bir buradaki orta boşluğa ve bir buradaki sık iğnenin içine batarak V'lerimizi oluşturalım. Tekrar sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Bakın bu şekilde V'lerimizi oluşturduk. Ve şimdi köşenin birleştirmesini yapacağız. En son burada modelin orta kısmına V'yi yaptım. Ve başlangıçta yaptığımız V var bizim. Burada 3 tane zincir çektik ve ardından biz üçlü trabzan yapmıştık. O 3 tane zincirin 3. zincirin içine batıp birleştirme yapacağız. Ve aralarda bir tane zincir olduğu için V yaptım ve bir tane zincir çektim. Ve şimdi başlangıçtaki 3. zincirin içine batıp ve bu noktaya ilmek kaydırma yaptım. Şimdi tekrar modelimizi oluşturmaya başlayacağız. Ve burada 3 tane zincir çekeceğim. 1, 2 ve 3. 3 tane zincir çektim. Şimdi timsah sırtı modelini yapacağımız yer bizim şurası. Bakın hemen zincirin dip noktasındaki buradaki ilk başlangıçtaki V'nin tam zincirin dip noktasındaki sağ taraftaki zincire 5 tane ikili trabzan yapacağız ve daha sonra sol taraftaki trabzana 5 tane ikili trabzan yapacağız. Yani bu şekilde tam iki modelin tam orta kısmına yaptığımız model iki modelin orta kısmına denk gelmiş olacak. Şimdi tekrar tığın üzerine doladım ve hemen dipteki sağdaki zincire şu şekilde batıp ve buraya 5 tane ikili trabzan yapacağım. Yalnız zincirimle birlikte 5 tane olmuş olacak. Zincirimi de bir tane trabzan kabul ediyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Zincirimle birlikte 5 tane trabzanım oldu. Şimdi bir tane zincir tığın üzerine doladım ve bu defa sol taraftaki trabzanı, üçlü trabzanın batacağım ve buraya 5 tane tekrar ikili trabzan yapacağım. 1,
2 3 4 ve 5. Ve şimdi 5 tane trabzan yaptıktan sonra hemen yanındaki V'nin birinci trabzan değil ikinci trabzanın tepe noktasına batıp ve buraya sık iğne yaparak modelimi bağladım. Bakın tam iki modelin tam orta kısmına denk geldi. Şimdi tekrar yine tek modelimizi yapacağız. Tığın üzerine doladım. Hemen bir sonraki V'nin önce sağ taraftaki yere 5 tane ikili trabzan yapacağım. 1 2 3 4 ve 5. Bir tane zincir. Şimdi sol taraftaki trabzana batıp bakın şu şekilde sol taraftaki trabzana bu şekilde batıp buraya 5 tane ikili trabzan yapacağım. 1 2 3 4 ve 5. Ve şimdi hemen yanındaki V'nin ikincisinin tepesine batıp bu şekilde sık iğne yaparak modelimi bağladım. Bu defa bu sırada hep yaptığımız modelin tam orta kısmına denk gelecek. Bu şekilde modelimizi yapacağız. Ve şimdi tekrar yine hemen yanındaki V'nin önce sağındakine 5 tane ikili trabzan yapacağım. Bir zincir çekip daha sonra soldaki trabzana 5 tane ikili trabzan yapacağız. Ondan sonra bağlama yerinde hemen yanındaki V'nin tepesine batıp sık iğne yaparak modelimizi bağlayacağız. Tam iki modelin tam orta kısmına bakın bu şekilde iki modelin orta kısmına denk gelecek şekilde bu şekilde gösterdiğim gibi yaparak sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Son modelimi de yaptım. Şimdi burada ilk başlangıç kısmıyla birlikte birleştirmesini yapacağız. Bizim ilk başlangıç model kısmı başladığımız yer burası. 3 zincir çektik ve zincirimizle birlikte burada 5 tane ikili trabzan oldu. Ve sıranın sonunda bir tane bakın şurada tam modelin orta kısmına yaptığımız bir tane V kaldı. Şimdi bunu biz V'nin ikinci trabzanın tam tepesine batıp bu şekilde ilmek kaydırma yapıp birleştiriyoruz. Burada ilk başlangıçta 3 zincir çektiğimiz için bakın şu şekilde kıvrılma olmaması için biz bunu ilk başlangıçtaki 3 tane zincir çektiğimiz zincirin tam uç kısmına buraya da batacağım. Aynı zamanda hem buradaki modeli buraya birleştireceğim hem de aynı zamanda ilk başlangıçtaki 3 tane zincir çektiğimiz kısma bakın tam uç kısma zincirin içine tığ geçirdim ve bu şekilde buradaki ikinci trabzanın tepesine batıp ikisini birlikte buraya birleştirmesini yapacağız. Şimdi birlikte yapalım. Tığımda ilmeğim tığımda duruyor bu şekilde bakın daha burayı birleştirmedim modelime. Şimdi ilk baştaki yaptığımız 3 tane zincir çekmiştik. Zincirin tam bakın uç kısımdaki zincire tığımı geçirdim ve aynı zamanda ve buradaki V'nin ikinci trabzanın tepesine buraya batacağım. Bu şekilde. Şimdi hem bunu batıyorum uçtaki kısma ve aynı zamanda şuradaki bizim ikinci trabzanın tepesine bu şekilde batıp ve şimdi tüm ilmeklerin içinden çıkartıp ilmek kaydırma yapacağım. Bakın bu şekilde
ve bu iki modeli de aynı zamanda birleştirmiş olduk. Yani buradaki 3 zincir çektiğimizden dolayı burası bizim kıvrılma olmaması için ikisini birlikte bu şekilde ilmek kaydırma yaparak birleştirdik. Şimdi tekrar bu sırayı bitirdikten sonra bakın modelimiz her yaptığımız zaman biraz kayma oluyor. Bizim başlangıç noktamız normalde bakın buradaydı. Şimdi bir ilerisine kaydı. Bir sonraki sıra daha ilerisine kayacak. Yani her sırada biraz kayma olacak. Şimdi burada 3 tane tekrar zincir çekiyorum. Zincir çektikten sonra tığın üzerine doladım ve aynı zincirimin dip noktasına batıp buraya bir tane üçlü trabzan yaptım. Tekrar bir zincir çekiyorum. Tığın üzerine doladım. Bir sonraki modelin orta kısmına tekrar V modelini oluşturacağız. Aralarda tekrar bir tane zincir, tığın üzerine doladım. Bir sonraki iki modelin ortasındaki tam birleştirme sık iğne yaparak birleştirdiğimiz noktaya tam sık iğnenin içine batıp tekrar bir tane daha üçlü trabzan oluşturacağız. Yine aynı şekilde aynı battığım yere ikinci üçlü trabzanı yaparak V şeklinde modelimi oluşturdum. Tekrar aralarda bir zincir, bir sonraki modelin orta kısmına, boşluğa tekrar buraya aynı yere iki tane üçlü trabzan yapacağım. Bu şekilde tekrar V'lerimizi oluşturalım ve tekrar sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. V'lerimi bitirdim. Şimdi burada birleştirme kısmını yapacağız. En son sıramın sonunda modelin tam orta kısmına V yaptım ve bizim başlangıç kısmımız bakın burası 3 tane zincir çekmiştik ve ardından zincirimle birlikte 2 tane üçlü trabzanım oldu. Ve şimdi arada bir tane zincirimiz olduğu için bir tane zincir çekip ve başlangıçtaki 3. zincirin içine batıp burayı birleştireceğim. 1, 2 ve 3. 3. zincirin içine batıp buraya ilmek kaydırma yaptım. Ve şimdi tekrar burayı bitirdik. Bu sırayı bitirdikten sonra bu sırada tekrar timsah sırtı modelini yapmaya başlayacağız. Yani burada başlangıçta yaptığımız gibi bu sırada yaptığımız gibi yine aynı şekilde yapacağım. Sizlere tekrar bu sırada da tekrar buradaki yaptığımız gibi başlangıç ve bitiş kısmını tekrar size paylaşacağım. Şimdi burada 3 tane zincir çekeceğiz. Birleştirme yaptıktan sonra 3 tane zincirimi çekeceğim. 2 ve 3. 3 tane zincir çektikten sonra önce bakın zincirin dip noktasındaki trabzana bu şekilde, yani trabzan 3 tane zincir çektiğimizde trabzan kabul ettiğimiz için zincirin dip noktasındaki trabzana bu şekilde 5 tane ikili trabzan yapacağız. Zincirimle birlikte 5 tane ikili trabzan olacak. Bir zincir çekip daha sonra sol taraftaki trabzana 5 tane ikili trabzan yapacağız. Yani burada 3 tane zincirle başlayacağız. Önce sağdaki trabzana 5 tane ikili trabzan yapacağım. Zincirimle birlikte 2 3 4 ve 5. Bir zincir çektim. Bu defa sol taraftaki V'nin solundaki trabzana, üçlü trabzana bu şekilde alttan batıp buraya da 5 tane ikili trabzan yapacağım. 1 2 3 4 ve 5. Hemen yanındaki V'nin ikincisinin tepesine batıp
buraya sık iğne yaparak modelimi oluşturdum. Alttaki modelin tam orta kısmına bu şekilde modelimiz denk gelecek. Tekrar bir sonraki tığın üzerine dolayarak önce sağdaki trabzana 5 tane ikili trabzan yapacağım. Bir zincir çekip daha sonra soldaki trabzana bu şekilde 5 tane ikili trabzan yapacağız. Ve bir sonraki 5 tane ikili trabzan yaptıktan sonra bizim hemen yanındaki V'nin ikinci trabzan tepesine batıp sık iğne yaparak bu modelimizi buraya bağlayacağız. Bu şekilde modelimizi yaparak tekrar, yani bu sıradaki aynısını burada da yapacağız ve tekrar sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Son timsah sırtı modelini yaptım. Burada birleştirmesini yapmadım. En son bakın şurada bir tane V şeklinde modelim kaldı. Ve bizim başlangıçtaki yaptığımız timsah sırtı modelin başlangıcı buradan başlamıştık. Burada biz 3 tane zincir çekip onunla birlikte 5 tane ikili trabzan yapmıştık. Şimdi buranın iki modelin birbirine birleştirmesini yapacağız. Öncelikle biz buradaki ilk başlangıçtaki 3 zincirlik yaptığımız zincirin tam uç kısmına tığımı batırıp daha sonra buradaki 2 tane üçlü trabzanımız var. İkinci trabzanın, bakın şu şekilde ikinci trabzanın tepesine batıp ve bu iki modeli birbirine ilmek kaydırma yaparak birleştireceğiz. Şimdi birlikte yapalım. Önce başlangıçtaki yaptığımız modelin 3 zincirlik kısmın uç kısmına batıp daha sonra tek kalan V'nin ikinci üçlü trabzanın tepesine bu şekilde batıp ilmeğimi çıkarttım ve diğer ilmeğimin içinden bu şekilde ilmeğimi çıkartarak ilmek kaydırma yaptım. Bakın bu şekilde iki modeli birbirine birleştirdik. Burada yeni bir tekrar sıraya geçiyoruz. 3 tane zincir çektim. Tığın üzerine bir kere doladım. Yine aynı zincirimin dip noktasına batıp buraya bir tane üçlü trabzan yaptım. Tekrar bir tane zincir çekip tekrar tığın üzerine bir kere dolayıp yine modelin orta boşluğuna batıp tekrar V şeklinde modelimizi oluşturacağız. Yani buradaki yaptığımız gibi V'leri oluşturacağız. Bu şekilde sıra sonuna kadar V'lerimizi yaparak geleceğiz ve sıra sonunda 3 zincirli kısmın 3. zincirin içine batıp ilmek kaydırma yaparak birleştireceğiz. Ve ondan sonra 3 tane zincir çekip bu ilk başta oluşturduğumuz V'nin önce sağdaki ilmeğe bu şekilde batıp 5 tane ikili trabzan yapıp bir zincir çekip daha sonra soldaki trabzana bu şekilde batıp 5 tane de ikili trabzan yapacağız ve bu şekilde timsah sırtı modelini oluşturacağız. Yani bu sıraların hep tekrarından oluşmakta ve bu şekilde modelimiz tekrarını yaparak istediğimiz yüksekliğe gelinceye kadar örmeye devam edelim. Ben çantamı yeterli yükseklikte ördüm. Sizlere kaç sıra gittiğimi paylaşacağım. Aynı zamanda ölçü olarak da vereceğim. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tam timsah sırtı modelini 10 sıra yaptım. Şimdi ölçüsünü de vereyim sizlere. Eni 31 santim ve yükseklik 20 santimde yüksekliği var. Şimdi 10. sırayı tamamladıktan sonra birleştirme kısmını burada birlikte yapacağız. Hatırlarsınız bizim başlangıç noktamız tam kenar kısmındaydı. Her sırada biraz modelimiz kayarak ilerledi ve şimdi başlangıç noktamız tam çantanın orta kısmına denk geliyor. Şimdi burada birleştirmesini yapalım ve ardından bir sıra sık iğne gideceğiz. Timsah sırtı modelimi yaptım ve son V modelim kaldı ve başlangıç noktam burası. Zincirin uç kısmından batıp
bu şekilde ilmek kaydırma yapıp bu şekilde birleştirmemizi yaptık. Bir tane zincir çektim. Aynı battığım noktaya tekrar batıyorum ve buraya bir tane sık iğne yaptım. Şimdi şurada bakın, modelin şöyle bakınca şuradaki boşluklara, başak başak şekildeki boşluklara batıp bu noktalara sık iğne yapacağız. Bakın şuradaki boşluk kısımlara sık iğne yapacağız. Şimdi birlikte yapalım. Bir sonraki hemen yanındaki boşluğa batıp sık iğne yaptım. Bir sonraki tekrar yine boşluğa batıp sık iğne yaptım. Bakın tekrar hemen yanındaki sık iğne yaptım. Bu sırada bu şekilde buradaki boşluklara batarak sık iğnelerimizi yapalım. Tekrar sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Başlangıçta bir tane zincir çekip sık iğne yapmıştık ve o sık iğnenin içine batıp ilmek kaydırma yaptım. Ve şimdi burada bir sıra sık iğne gittikten sonra bir sırada ilmek kaydırma yapacağız ve ondan sonra çantamızı tamamlayacağız. Şimdi burada devam edeceğiz ilmek kaydırma yapmaya. Bir sonraki sık iğnenin içine batıp çıkarttığım ilmeği, bakın diğer ilmeğimin içinden bu şekilde çıkarttım ve ilmek kaydırma yaptım. İsterseniz başlangıç kısmınıza işaretleyici de takabilirsiniz. Tekrar bu noktada sıra sonunda bu noktada bitireceğiz. Ve bir sonraki sık iğnenin içine batıp ilmek kaydırma yaptım. İlmek kaydırmalarınızı bu şekilde, yani çok sıkı yapmayın. Bu defa ağız kısmını büzer, çirkin bir görüntü oluşur. Her bir sık iğnenin içine batıp bu şekilde ilmek kaydırma yapacağız. Bu şekilde ilmek kaydırmalarımızı yapalım ve tekrar sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. İlmek kaydırmalarımı tamamladım. Son bir tanesi ilmeğe ilmek kaydırma yapmadım. Onu bırakıyoruz. İlk baştaki ilmek kaydırmayla ipimizi kesip burayla birleştirmesini yapacağız. Şimdi burada ipimizi keselim. Ve burada ipimizi çıkartalım. Başlangıç kısmına işaretleyici takmıştım. Burayla birleştirmesini yapacağız. İlmek kaydırma noktasına bakın, dıştan içe doğru çıkarttım bu şekilde. Ve ilk yaptığım, yani son yaptığım kaydırmanın bakın arka tekine batıp bu şekilde birleştirmesini yaptık. Artık bu ipi iç kısma alabiliriz. İnce bir tığ yardımıyla daha kolay olacaktır. Şimdi bu şekilde ipimizi çantanın iç kısmına alalım.
Burada sağlam olması için bir tane düğüm atabiliriz. Ve bu uzun ipi aralardan saklayalım ve fazla ipimizi keselim. Bu şekilde çantamızı tamamladık. Gerçekten çok şık, güzel, harika bir kılaç oldu. Ve şimdi sırada kılacı elde tutmalık için bu şekilde hazır deri bir elcik kullanacağım. İsterseniz ipiyle örgü elcik de yapılabilir. Elciğimizi çantanın kenarına takacağız. Tam şuradaki kısma takacağım. Sizlere ne kadar kağıt kullandığımı da belirteyim. Toplamda 250 gram kağıt kullandım. Daha sonra ben kılacın içini astarlayıp fermuarlayacağım. Kılacın bitmiş halini de videonun başında sizlerle paylaşacağım. Bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videolarımı beğenmeyi ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın lütfen. Bir başka videoda görüşünceye dek hoşça kalın.